Anasır-ı Erbaa, yani eskilerin deyimiyle hayatın 4 temel kaynağı: ateş, hava, toprak ve su. Suya yazı yazılamaz ama üstüne çok şey yazılabilir. Tarihin ilerlediği her noktada suyun izleri vardır. Büyüyüp gelişmek isteyen her medeniyetin gözbebeği su olmuştur. Ve İstanbul, bilinen 8500 yıllık tarihiyle 3 büyük imparatorluğa başkentlik yapmış, kıtaları birleştiren, tarihin, dünyanın, insanlığın başkenti, tarihi suyla birlikte yazılan şehir. Sudur mamur eden cümle cihanı, susuz yerde niderler hanumanı. Şair Eyyubi'nin çok güzel bir dizesi. Eğer Boğazı su yolu olmamış olsaydı, Haliç olmamış olsaydı, bugün biz İstanbul medeniyet tarihinden ya da dünya medeniyet tarihinden bu kadar güçlü bir şekilde bahsedemezdik. İstanbul tarihi çok eskilere giden bir kent biliyorsunuz. Tarih öncesinde yerleşimler var. Tarih çağlarında ise 7. yüzyıldan itibaren yerleşilmiş. Ama ilk yüzyıllarda öyle ciddi bir su yapısı yok. İlk yerleşenler su ihtiyacını derelerden, kuyulardan elde ediyorlar. Gelişen kent aynı zamanda bir çekim noktası haline alınca İstanbul'a bir doğal bir göç hareketi de başlamış oldu. Nüfusu da artan bu kentin önemli bir problemi vardı. Bu su sorunuydu. Roma İmparatorluğu döneminde kente ilk su yolu milattan sonra 2. yüzyılda İmparator Hadrianus döneminde yapıldı. Belgrad Ormanı ve Cebeciköy'den başlayan su yolu, Kemerburgaz güzergahını takip ederek kente ulaştı. Yaklaşık 35 metre kotundan tarihi yarımadaya ulaşan bu su yolu kentin kuzey yamaçlarından şehirdeki en önemli su depolama yapısı olan Yerebatan Sarnıcı'nın yanı başına değin uzanıyor ve hatta 6. yüzyılda inşa edilen bu dev sarnıç Yerebatan Sarnıcı'nın su ihtiyacını karşılıyordu. Hadrianus su yolu 200 yıl bu kentin su ihtiyacını karşıladı. İstanbul milattan sonra 330 yılında Roma İmparatorluğu'nun yeni başkenti ilan edilince kentte büyük bir imar faaliyeti başladı. Forumlar, caddeler, anıt sütunlar, kamusal yapılar inşa edildi. 4. yüzyılda bu da yetersiz gelince yeni bir su iletim sisteminin inşasına başlandı. Aslında bu su iletim sisteminin başlangıcına ilişkin ilk keşif çalışmalarının daha 4. yüzyılda 2. Konstantius döneminde başladığını kayıtlardan biliyoruz. Su yolu bir sonraki imparator Valens zamanında inşa edildi. Valens su sistemiyle Silivri'nin kuzeyinden Danamandıra ve Pınarcık bölgesinden sağlanan su, toprak altında bulunan tonozlu su kanalları ve vadilere inşa edilen su kemerleriyle kente ulaştırıldı. Anıtsal ölçülerde günümüze ulaşmış yapılar Çatalca, Gümüşpınar yakınlarında bulunan Kurşunlugerme, Kumarlıdere, Büyükgerme, Ballıgerme, Keçigerme ve Talas adıyla anılan anıtsal ölçülerdeki su kemerleri günümüzde de varlıklarını koruyorlar. Örneğin erken dönemlerde bu Roma dönemine kadar giden bir tekniktir. Demir pimlerle, kenetlerle birbirine bağlanan sıvasız örgü duvarları, anıtsal yapılarda kullanılan örgü duvarlarının su yapılarında kullanıldığını görüyoruz. Yapım tekniği bu şekildeydi Romalıların. Peki metrelerce uzunluktaki yapılar asırlardır nasıl dimdik ayakta durabiliyor? Bu yapılar uzun yıllar ayakta kalmasının büyük bir nedeni de dış duvarlarının çift cidarlı olmasıdır. Yani dış yüzeylerde kesme taş, büyük kesme bloklar ve birbirine demir kenet ve pimlerle bağlanmış duvarlardır. Ama bu iki cidar arasında moloz dolgu ve harç vardır. Bazı taşlar içerideki harçlı moloz taşa doğru uzanarak birbirine bağlantı sağlanır. İmparatorluğun artan nüfusu nedeniyle var olan Valens su sistemi ihtiyaca cevap vermeyince, Pınarca, Danamandıra'da başlayan su yolu 1. Theodosius zamanında Kırklareli'nin Vize bölgesine kadar uzatıldı. Su yolu böylelikle
Roma İmparatorluğu'nun inşa ettiği en uzun su yolu olarak kayıtlara geçti. Bunu ortaya çıkaransa İstanbul Teknik Üniversitesi'nin değerli hocalarından Su Kürsüsü eski başkanı Profesör Doktor Kazım Çeçen ve ekibiydi. Biz Kazım Hoca ile 1990'lı yıllarda Osmanlı dönemi eserlerini bitirdikten sonra Cebeciköy tarafındaki Roma galerilerinin nereye kadar gittiğini merak ederek yola çıktık ve bu yola çıkış bizi 242 kilometre ileride Vize Pınarhisar'a kadar götürdü. Ve bu Roma İmparatorluk sınırları içinde yapılmış en uzun ishalat. Ve daha sonra aynı yıllarda o bölgede çalışan İngiliz arkeolog James Crowe tarafından Danamandıra tarafından gelen Gümüşpınar, Çatalca bölgesinde ikinci bir ishale hattı keşfediyor. Valens ishale hattıyla ıstırancalardan gelen su Unkapanı'ndaki Bozdoğan kemerinden geçerek Beyazıt'ta bulunan Büyük Maksem aracılığıyla dağıtılıyordu. İstanbul'da geçmişi geç Roma ve erken Bizans dönemine tarihlenen en ihtişamlı yapı hiç şüphesiz üzerinde bulunduğumuz Bozdoğan kemeri. Valens, Halkalı ve Kırkçeşme su yollarının kullandığı Bozdoğan, diğer adıyla Valens kemeri üzerinde Roma dönemine ait bir monogram çok önemli bir detay içeriyor. Bozdoğan kemerinin özgün karakterini en iyi korumuş olan batı bölümünde yer alan kemerlerin kilit taşlarından biri üzerinde görülen monogram kalıntısı yapının 4. yüzyılda inşa edildiği ya da bu dönemde önemli bir onarıma tabi tutulduğuna dair bir ipucu bize sağlamaktadır. 4. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen 971 metre uzunluğunda 29 metre yüksekliğindeki kemer İstanbul'un en eski abide yapıtlarından. Bozdoğan kemerinden geçen Theodosius Forum'unda yer alan Nymphaeum Maximum adlı büyük dağıtım noktasından su kente dağıtılıyordu. Bu sistemden beslenen yerlerden biri de İstanbul'un en eski sarnıçlarından biri olan Binbirdirek Sarnıcı'ydı. Binbirdirek Sarnıcı'nda dikkate değer bir uygulama var. Aslında bu bir deprem tedbiri de diyebiliriz. Burada iki üst üste bindirilmiş iki sütun gövdesi görmekteyiz ve her iki sütun gövdesinin arasında mermer disk ve bunların da sütunla aralarında kurşun levhalar olduğunu fark edebiliyoruz. Dolayısıyla bu uygulama ile sarnıcın derinliğini oldukça arttırarak 40.000 metreküp su depolayabilme kapasitesine ulaşıldığını söyleyebiliriz. Ve görkemli Yerebatan Sarnıcı, İstanbul'da bulunan kapalı sarnıçların en büyüğü. Bir diğer adı Bazilika olan sarnıç, İmparator Justinianus zamanında inşa edildi. Binbirdirek Sarnıcı'nı kentin en büyük ve en ünlü su depolama yapısı olan Yerebatan Sarnıcı ile kıyaslarsak, Yerebatan Sarnıcı 80.000 metreküp su depolama kapasitesine sahip bir rezervuar. Tabii boyut olarak bulunduğumuz yapıdan çok daha büyük. 336 sütun içeriyor. Binbirdirek Sarnıcı ise 224 sütunlardan oluşan bir rezervuar. Tarihi Yarımada'da sayısız açık hava sarnıcı da inşa edildi. Bugün Vefas'ta olarak kullanılan Aetius Sarnıcı, Çukurbostanlar olarak bilinen Aspar ve Mokios sarnıçları 5. yüzyılda inşa edildiler. Özellikle 10. yüzyıldan itibaren kentin gördüğü çeşitli kuşatmalar ertesinde geçen zaman içerisinde hattın belli bir seviyeden sonra özellikle 12. yüzyıldan sonra onarılamaz hale geldiğini biliyoruz ve kent içinde depolanmış su kullanımına ağırlık verildiğini tespit edebiliyoruz. Yüzyıllar boyu bin bir zorlukla İstanbul'a gelen suyun korunması da önemliydi. Roma imparatorları Theodosius ve Justinianus zamanında çıkarılan kanunlarla içme suyu tesislerinin korunmasına yönelik hükümler belirlendi. Sistemin korunması için de hidroplakes, yani şimdiki adıyla su yolcularının görevlendirilmesi kararlaştırıldı. Su yolcularının kanuni olarak hukuki alanda şekillenmesi, bu mesleğin biçimlenmesi Roma dönemindedir ki bu dünyada ilk suyun koruyuculuğu veya suyun bulunması, bu su yollarının işletilmesi bakımından dünyadaki ilk su kanunu olduğunu net ifade edebiliriz. Kanunla konumu ne olursa olsun hiç kimsenin su kanallarına
veya bunlardan akan çeşmelere müdahale edemeyeceği kararlaştırılırken, aksi durumda alınacak cezanın imparator fermanıyla bile kaldırılamayacağı hükme bağlandı. Ve yine bu kanun kararıyla su yolcularına imparatorluk adına mühür verileceği ve suyun korunması için başka hiçbir işle meşgul olmamaları sağlandı. Hatta su yolcularına saray hizmeti dahil başka görev de verilemiyordu. Biz vakıf sularında su yolcusu olarak tarihi su yollarında, galeri hatlarında devamlı gezer, takip ederiz. Bulunan arızaları var ise amirlerimize bildiririz. Valens su yolu, Kırklareli'nin Vize yakınlarına kadar uzanıyor. İstanbul'dan kilometrelerce uzaklıktan başlayan su sisteminin bazı bölümleri bugün hala kullanılıyor. İşte bu su sistemini hala kullanan Vize Pazarlı köylüleri. Bizans zamanında kaynaktan karşı tarafa geçiyormuş, kanallara giriyor. Oradan öte devam İstanbul. Kaynağın suyu içme suyu olarak kullanıyoruz. Artan su da sulama kanallarına gidiyor. Kaynağın başında da depo yapılmış. Depodan suyu kanallara vermişler. İşte bu gördüğümüz yer Bizans'tan kalma su deposu burası. Buradan vermişler suyu kanallara, karşı tarafa. İstanbul'da Roma ve Bizans dönemlerinde 200'e yakın açık ve kapalı sarnıç inşa edildiği tahmin ediliyor. Osmanlı döneminde ise İslam inancına göre akarsu makbul olduğu için sarnıçların yerini çeşmeler, maksemler, kemerler aldı. Bu su yapılarının bağlı olduğu su yolları ise 5 ana sistemle incelenebilir. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra özellikle şehirdeki su sıkıntısını çözmek adına eskiden var olan su sistemlerini araştırıyor ve bunun için çeşitli talimatlar veriyor. Cevami-i Şerife suları, yani bilinen adıyla Halkalı suları, Halkalı ve Cebeciköy arasındaki pınarlardan besleniyordu. Birbirinden bağımsız 16 isaleden oluşan sular bunlar. Halkalı bölgesinden geliyor ve Fatih'in İstanbul almasıyla Fatih döneminde başlıyor. 1755 yılına kadar devam eden 16 isaleden oluşan su yolları ve tarihi yarımadayı besleyen sular. Toplam uzunluğu 130 kilometre olan Halkalı suları, kurşun ve pişmiş toprak borularla şehre getiriliyordu. Bu suyun taşınmasında kemerler de kullanılıyordu. Günümüze bu kemerlerden sadece 6'sı ulaşabildi. Roma döneminden kalma kemerlerle Osmanlı dönemi kemerleri arasında fark mimari olarak dikkat çekiyor. Peki ama bu farklar neler? Roma kemerleri yuvarlak kemerdir. Osmanlı kemerleri ise sivri kemerdir. Üzerindeki galeriyi taşıyan ana gövdedeki açıklıkların kemer biçimleri Osmanlı'da sivri kemer, Roma'da yuvarlak kemerdir. En büyük ayrım bu aslında kemerleri birbirinden ayıran. Tabii buna bağlı olarak bu kemerin ayaklarının yukarı doğru düz gitmesi veya daha geniş olarak yapılmış olması aşağıda aradaki farkı gösteriyor. Halkalı suyu menba suyu olduğu için oldukça sağlıklı kabul ediliyordu. Üzerinde aşırı basıncı önlemek için çok sayıda da su terazisi vardı. Halkalı su yoluna ait isale hatları içerisinde en dikkat çekenlerin başında Beyliksuyu geliyordu. Kaynağı Mahmudiye olan Beyliksuyu, kemerler aracılığıyla kente ulaştıktan sonra Topkapı Sarayı'ndaki Bab-ı Hümayun, yani Saltanat Kapısı'nın yanındaki Topkapı su dolap ocaklarına geliyordu. İşte Halkalı su sisteminin bir parçası olan Topkapı Sarayı'ndaki o dolap ocaklarından biri. Çapı 5 metre, derinliği 26 metre olan kuyunun içine 91 basamaklı merdivenle inilebiliyor. Galerilerden gelen su, dolap ocağı adı verilen kuyularda birikiyor, buradan da saraya dağıtılıyordu. Suyun yetersiz kaldığı zamanlarda ise dolap ocakları, yere batan sarnıcındaki galerilerden gelen suyla besleniyordu. Ayrıca Halkalı suyu toplamda 435 sebil ve çeşmeye su sağlıyordu. Osmanlı Devleti'nin aynı dönemlerde yaptığı bir başka su yoluysa Üsküdar su tesisleriydi. Bu su yoluyla taşınan su, 18'i büyük, 17'si küçük, toplam 35 isale hattıyla halka ulaşıyordu. Daha sonra Üsküdar suları var. Karşıyaka'yı da padişahlar ihmal etmemiş. Orası da
Çok önemli bir Müslüman Türk semti. Üsküdar suları 1500'lü yıllarda başlayan ishale hattı yapımı 1800'lü yıllara kadar devam ediyor. Bunlar da Çamlıca eteklerindeki suları toplayarak şehre getiren sular. Yani su ihtiyacı doğdukça yeni ishaleler yapılıyor. Osmanlı döneminde yapılan su yollarından biri var ki hem sanatsal hem mimari hem de işlevsel olarak öne çıkıyor. Kırkçeşme su sistemi. 16. yüzyılda İstanbul'da nüfus artmış, su yetersiz kalmıştı. Kanuni Sultan Süleyman, Aviç'in Kağıthane bölgesinde gezerken bir su pınarı görür. Mimar Sinan, işte bu anı şair ve nakkaş Sahi Mustafa Çelebi'nin Tezkiretül Bünyan adlı eserinde şöyle anlatıyor. Bir gün Kağıthane ve ovalarında gezinirken yolu bir çayır çimenliğe düşer. Orada serap gibi akan bir suyun çer-çöp içerisinde kaybolduğunu, bir su yolunun yer yer harap olduğunu ve buradan akan suyun hayat çeşmesi gibi kara toprakları içerisinde yok olduğunu görür. Bir büyük projedir, çok büyük para ister. Yani 55 kilometre mesafe olduğu için altın keselerini ucuca bağlayarak o kadar büyük para. Peki nasıl yapacağız bunu? İki yol vardır. Ya devletinizde kulların haddi hesabı yok. Emrederseniz herkes çalışır. Yahut da parayla yapmak lazım. Kanuni Sultan Süleyman, mimar başına projenin masraflarını gerekirse kendi özel bütçesinden karşılayacağını söyler. Adını Kırksebil'den alan Kırkçeşme su yolunun yapımı 1554 yılında başlar ve 50.000 akçeye mal olur. Süleymaniye Camii'nin 35.000 akçeye mal olduğu düşünülürse projenin büyüklüğü daha net anlaşılıyor. Kırkçeşme su sistemi Bizans ve Roma su yollarının güzergahına inşa edildi. Ancak kısa bir süre sonra gelen sel felaketiyle büyük zarar gördü. Çok büyük üzüntü yaşıyor padişah. Tekrar talimat veriyor ve yeniden ihya edilir. Yapımı 1563 yılında tamamlanan Kırkçeşme su sistemine su, Kağıthane Deresi üzerinden doğu ve batı kollarından geliyordu. 4 adet bentte toplanan sular, Eğri Kemer ve Uzun Kemer'den geçerek Kemerburgaz'daki baş havuzda toplanıyordu. Havzu Kebir de bütün o yeryüzü sularının toplandığı yer olarak ifade ediliyor. Hatta Mimar Sinan hatıra kitabında Havzu Kebir Galata Kulesi'ncedir. Yani Galata Kulesi'ni gömün toprağa, o kadar büyük bir su deposu. Kırkçeşme su sistemi için çoğu tek gözlü ve küçük olan 33 su kemeri yapılmıştı. Ancak 5'i abide yapıtlardan kabul edilir. Bunlardan biri olan Mağlova Kemeri, dünya mimarlık literatürüne girmiş bir Mimar Sinan eseridir. Böylesine güzel bir kemer mimarlık tarihinde benzeri eşi görülmeyen bir ustalıkla inşa edilmiştir. İlki Büyüksel'de yıkılınca Mimar Sinan, bu kez özgün bir mimariyle tasarlar Mağlova Kemerini. 16 kemerli yapı, 257 metre uzunluğunda, 47 metre yüksekliğindedir. Kazım Çeçen hocamız bu kemer için Mimar Sinan bütün yaptığı eserlerin hiçbirini yapmamış olsaydı, Selimiye, Süleymaniye dahil bir tek Mağlova kemerini yapmış olsaydı yine aynı şöhrete ulaşırdı derdi ve Mağlova kemeri gerçekten bu şehrin incisi gibi, yani çok önemli yapılarından biridir. Belgrad ormanlarındaki sel sularını toplayan Kırkçeşme su sistemi 55 kilometre uzunluğa sahipti. Baş havuzdan gelen suyu galerilerle ishale hattından ilerleterek kente ulaşmasını sağlar. Halkalı sularının aksine Kırkçeşme suyu Eyüp ve Suriçi gibi şehrin alçak yerlerini de suya kavuşturuyor. 16. yüzyılda gerçekten de Mimar Sinan çok müthiş bir devrim yapmış oluyor. O zaman elektrik yok, su yok, yakıt yok, enerji yok. Sadece suyun özgül ağırlığıyla İstanbul'a doğru akıtılıyor. Kendi ağırlığıyla sürüklenerek gidiyor. Öylesine muazzam bir mühendislik birikimiyle Sinan boyun eğdirmiş suya, İstanbul'a doğru yönlendirmiş. Evet, su Sinan'ın havai terazi sistemine boyun eğmişti. Kendi cazibesiyle binde bir eğimde 55 kilometre giden su, düşük kottaki bölgelere de su verilebilmesi olanağını sağlıyordu. Bakıldığında ilkel olarak adlandırılan fakat özellikle basınç oluşturulduğu için hünk boruların patlamaması adına su terazileri inşa edilen ve bunların çok ince hesaplarla, çok ince eğimlerle şehre kadar getirilmesini sağlayan sistemler. Kırkçeşme suyu ana galeriden gelen suyu Eğrikapı Maksimine,
Oradan da savaklar ve kubbeler yardımıyla şehre dağıtırdı. Ana dağıtım yerlerinden biri de Unkapanı'nda yer alan Tezgahçılar Kubbesi'ydi. Kırkçeşme su yollarının önemli bir unsuru olan Tezgahçılar Maksemi bulunur. Tezgahçılar Maksemi'nin de ilk evresinin Roma dönemine dayandığı dile getirilir. İstanbul'un en turistik noktalarından Taksim'in adı aslında bir su tesisi sisteminden geliyor. 18. yüzyıla kadar merkezi bir su sistemine sahip olmayan Beyoğlu'nda halk su ihtiyacını kuyu, sarnıç ve kaynaklardan karşılıyordu. 3. Ahmet zamanında planlanan su yolu, patrona Halil isyanı nedeniyle 1. Mahmut döneminde başladı. Taksim su yolları, Belgrad Ormanı'ndaki suların bir kısmının Bahçeköy üzerinden Beyoğlu, Beşiktaş ve Boğaz bölgesindeki yeni semtlere götürülmesi projesiydi. İlk olarak künk borularla suyun iletildiği bu sistemde artan nüfusla birlikte su yetersiz kaldı. Bu nedenle daha çok suyun taşınması için galeriler ve suyun önceden biriktirildiği bentler inşa edildi. Taksim su yolunda 3 bendimizden sonra şehre kadar 25 kilometrelik bir serüvenimiz başlar. Suyun vadilerden geçebilmesi amacıyla kemerler inşa edilmiştir. Taksim su yolunda 7 tane kemerimiz bulunmaktadır. Taksim'e adını veren Taksim Maksemi 8 köşelidir. Taksim su deposuysa Atatürk Anıtı'nın hemen batısında bulunuyor. Taksim su yolu tamamıyla başından sonuna kadar Osmanlı Devleti'nin inşa ettiği tamamen bir Osmanlı yapımıdır. Taksim su yolu günümüzde halen İstanbullulara suyu ulaştırmaya devam ediyor. Yıldız Sarayı yapıldığında Taksim suyunun önemli bir bölümü saraya tahsis edilince şehirde bir su sıkıntısı başlıyor. Bunun üzerine Sultan Abdülhamit bir isale hattı yapıyor. İçme suyu olarak kalitesi daha yüksek olan suların özellikle de kentin o sırada en büyük su ihtiyacı olan Beyoğlu ve Beşiktaş bölgesine suyun getirilmesi hedeflenerek yapılmış bir sistem. 1900-1902 yılları arasında Hamidiye su yolu yine Belgrad ormanlarından toplanan 80 kadar menbaın 20 maslakta bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir sistemdir. Su cazibesiyle değil, verilen enerjiyle basınçlı bir şekilde ilerletiliyordu. Bu yüzden su kemerine ihtiyaç duyulmamıştı. Şehre günde 1200 metreküp su sağlamıştır. Hamidiye'nin bir diğer farkı da font, yani demir döküm borularla suyun nakli konusudur. Bunlar hem katmalardan, yani vadideki noktalardan bu borular kullanılarak depolara suyun getirilmesinde hem de daha sonra dağıtım sisteminde kent içinde ilk kez kullanıldığı söylenen bir yeni sistemdir. Hamidiye suyu 28 kilometre şehir dışı isale hattına sahipti. Kemerburgaz'da bulunan Eğrikemer ve Karakemer yakınlarındaki suyun toplandığı 1 numaralı maslak Hamidiye suyunun başlangıç noktasıydı. Yaklaşık 80 menbaanın suyu 20 adet maslakla toplandıktan sonra Cendere Terfi İstasyonu'na geliyordu. Cendere'de havzadan toplanan sular Cendere Pompa İstasyonu'nda bulunan depolara aktarılıyor. Sonra burada basınçlandırılarak kotu yaklaşık 120 metre kadar yükseltilip bugün 4. Levent Sanayi Mahallesi civarında bulunan bir su kulesine basılıyor. Yaklaşık 2 kilometre mesafeye. Daha sonra su buradan kendi cazibesiyle, kendi akış gücüyle Balmumcu'daki depoya gelip oradan Hamidiye çeşmelerinin çeşitli noktalardaki dağıtım son noktasına iletilmiş oluyor. Balmumcu su deposu günümüze kadar varlığını sürdürememiştir. Hamidiye su yolunda 135 civarında bulunan çeşme her biri sanatsal anlamda önem atfeden çeşmelerdendir. Bu çeşmeler arasında en dikkat çekenlerin başında Tophane Nusretiye Camii'nin önündeyken yol yapım çalışmaları nedeniyle Maçka Parkı'na taşınan 2. Abdülhamit Çeşmesi geliyor. Barok usulde inşa edilen çeşmenin mimarı ise Raimondo di Aranco. 1930'lu yıllarda vakıf hüviyetini kaybeden Hamidiye suları bir süre sonra işlevini de yitirdi. Günümüzde Hamidiye suları İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak firması Hamidiye Kaynak Suları olarak hizmet etmeye devam ediyor.
Romalılardan günümüze su yolları araştırmacıların hep dikkatini çekti. 5 kemer vardı. Celal yazıver. İçlerinde en dikkat çekenlerden biri Osmanlı dönemi su yollarını araştıran ve Roma İmparatorluğu'nun en uzun su yollarını bilmemizi sağlayan Kazım Çeçen oldu. Herkes zannediyor ki Türkler yalnız cami, medrese yapmış. Hayır. Türkler onlardan daha büyük işler olarak köprüler, su tesisleri yapmışlar. Hayatını su yapılarını araştırmaya adamış bir isim Kazım Çeçen. Türkiye'de su mühendisliğinin öncü ismi. Ömrünü ülkesine hizmete adamış idealler kuşağının temsilcisi. Kazım Çeçen İTÜ'nün ulu çınarlarından biriydi. Meşhur hocalarından biriydi. Hidrolik kürsüsünün başındaydı. İyi bir bilim adamıydı. Bilimsel yönü kadar da bence en değerli olanı yani insani yönüydü. İnsan sevgisi vardı yani o çok önemli. Mustafa Kemal Paşa Samsun'a ayak basmış, kurtuluş mücadelesini başlatmıştır. İşte o tarihte Elazığ'da dünyaya gözlerini açtı Profesör Doktor Kazım Çeçen. Ortaokulu okuduğu Elazığ'da lise olmayınca eğitimine İzmir'de devam etti. 1937 yılında İzmir Atatürk Erkek Lisesi'ni bitirmiş. O zamanlar Elazığ'da lise yokmuş. Orada çok başarılı bir eğitimi var. Ondan sonra Ankara'da bir teknik üniversite kurulması planlanıyormuş ve bu üniversiteye akademisyen yetiştirilmek isteniyormuş. Devlet böylelikle bir sınav açmış. 1937'de liseyi bitirmiş. 1938'de de Almanya'ya Berlin Teknik Üniversitesi'ne hidrolik mühendisliği okumak üzere gönderilmiş. Almanya'ya gittikten sonra 2. Dünya Savaşı patlıyor. Savaş Kazım Çeçen'i durduramaz. 2. Dünya Savaşı'nın en çetin günlerinde Almanya'dadır. Bombaların yağdığı Berlin'de gecelerce sığınakta yaşar. Binlerce insanın öldüğü Dresden hava saldırısından kıl payı kurtulur. Bir sınava giriyor, sözlü sınava. İşte Alman profesör var. 2 Alman, o zaman SS subayı, öğrenciler bunlar. Hoca böyle büyük bir masa var. 4 kişi alıyor. Ve kendisi başa oturuyor ve herkesin önüne bir kağıt koyuyor. Sana şunu, sana şunu soracağım diyor. Ve ondan sonra sormaya başlıyor, cevabını alıyor. Onlar Rus cephesinden gelmişler. Biz çalışmıştık. Bana soruyor, biliyorum. Bulgar'a soruyor, Bulgar da biliyor. Onlara soruyor, onlar bilmiyor. Onların sorularını bize aktarıyor, biz biliyoruz. Böyle bir tatsız bir durum. Sonra hoca onlara dedi ki, siz dedi zannediyorsunuz ki yani ben bu bombardıman dolayısıyla sinirlerimi kaybedeceğim de size numara vereceğim dedi. Tamam dedi, siz çıkın. Biz yerin dibine girdik. Yani çok üzüldük. Aslında ders niteliğinde bir durumdur yaşanan. Yıllar sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nden öğrencisi olan dönemin Başbakanı Süleyman Demirel, GAP'a gitmek için davet ettiğinde dersi olduğu için bu teklifi reddeder. Yani bilimi hep önde tutan bir isimdi Kazım Çeçen. İdealizmin zirvesindeki bir neslin temsilcisidir Kazım Çeçen. Üniversiteden 72 lira aylık alırken 750 lira maaş ve kar payı ortaklığı iş teklifini elinin tersiyle iter. Babam dedi ki böyle şey olmaz. Devlet sana bel bağlamış, seni göndermiş, okutmuş ve senden bir hizmet bekliyor. Sonra sen geleceksin buraya, al paranı, ben gidiyorum, başka iş buldum. Böyle şey olmaz. Çok üzüldü böyle bir tekliften dolayı. Babam Cumhuriyet devrinde yetişmiş, ilk kuşaklarından denilebilir. Kendisi devlet tarafından Almanya'ya gönderildiği ve okutulduğu için her zaman memleketine kendini borçlu hisseden birisiydi. Mütevazi birisiydi. Bu idealizmi bu kuşak hiç kaybetmedi. Memlekete hizmet etmek için ellerinden gelenin en iyisini yapmak için çalıştılar. O nesil bitti. O nesil kalmadı. O nesil Atatürk'ün nesli. Atatürk'ün çalışma arkadaşlarına bakın. Hepsi bir numara. İstanbul Teknik Üniversitesi Hidrolik ve Su Kuvvetleri Kürsüsü'nde 1960 yılında profesör olan Kazım Çeçen, 1963 yılında kürsü başkanı olur. TÜBİTAK'ta araştırmalarda yer alır. Yaptığı çalışmalarla ismi dünya literatürüne girer. Bunlardan birincisi büyük eğimli dağ derelerinden su alırken sediment girmesinin engellendiği sistemi, diğeri ise çökeltme havuzu sistemi. Bu buluşu yurt dışında da yankı bulmuş. Geliştirdiği hidrolik sistemler
yurt içinde de uygulanmış. Kazım Hoca'nın hidrolik alanında yaptıkları ona dünyanın en büyük hidrolik mühendisliği madalyası olan Hagen madalyasını getirdi. Almanya'daki Frontinus Gesellschaft'ın su mühendislerinin derneğinin en büyük madalyasını getirdi. Su mühendisliği alanında araştırma ve eğitim ekolünü ortaya koymuş. Avrupa'daki en büyük araştırma laboratuvarını İTÜ'ye kazandırmış bir isim Kazım Çeçen. Öğrencilerinin tabiriyle motivasyon ustası. Hoca hidrolikteydi. Çok değerli bir bilim insanıydı. Aynı zamanda bilimsel olarak da aynı konuda değiliz ama bilim platformunda da iyi bir yer edindiğini biliyordum. Yani Kazım Çeçen komple bir entelektüeldi her tarafıyla. Mühendisliğiyle, tarihçiliğiyle, edebiyatçılığıyla, sanat hakkındaki bilgileriyle komple bir entelektüeldi. Ve o kadar mutluyum ki İTÜ'nün çok şanslı bir nesliyim. Naci Görür de öyle. Bu büyük adamların yanında yetiştik. Ben 1986 yılında bilim ödülü aldım. TÜBİTAK'a bilim ödülü alınca Cengiz Dökmeci bana dedi ki sen dedi biraz İTÜ'nün tarihini anlat dedi. Olur hocam dedim. Ben İTÜ'nün tarihini nereden biliyorum? Kazım Çeçen'in yayınlarından biliyorum. Biz Kazım Hoca ile oturduk İTÜ tarihi yazdık. Biz bunu yaparken İstanbul Ansiklopedisi bizden İstanbul Teknik Üniversitesi'nin işte Mühendishane-i Bahri Hümayun, Mühendishane-i Berri Hümayun ve İstanbul Teknik Üniversitesi olarak maddeler istedi. Biz bir de o maddeleri yazdık Kazım Hoca ile beraber. Şimdi bütün bunlar yapılırken ben Kazım Hoca'dan muazzam bilgi edindim. Kazım Çeçen araştırma için Türkiye'yi karış karış gezdi, çalışmalar yaptı. İstanbul Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Araştırma Merkezi'ni kurdu. 1986 yılında yaş haddinden emekli oldu ama çalışmalarını ara vermedi. İstanbul'un tarihi su yollarını incelerken Topkapı Sarayı'ndaki su dolabına da, Süleymaniye Camii'nin altındaki dehlizlere de girdi. Köy köy, Roma, Bizans ve Osmanlı'ya ait su yollarını araştırdı. Valens zamanı yapılan su yollarının dünyadaki en büyük su yolu olduğunu keşfeden ekibe liderlik yaptı. Hocamız mesleğinin tarihine olan merakıyla su yapılarının tarihi üzerine çalışmaya başladıktan ve ardı arda çok sayıda kitabı yayınlamasından sonra büyük kitlelere ulaşmıştır. Yani çok kişi tarafından tanınmasını sağlamıştır bu yayınlar. Kazım Çeçen'in en son kitabı Istrancalardan İstanbul'a gelen Romalıların yaptığı su yolları. Onu buldu. Çoğu yıkık yani. Buralara gidilmesi de çok zor. Yol yok, bir şey yok. Daha tepe. Askeriyeden yardım istedi. Askeri araçlarla gittiler. O güzergahı buldular. Memleket sevdasıyla bilime adanmış bir ömür geçirdi Kazım Çeçen. 8 Ağustos 1997 yılında 78 yaşında hayata gözlerini kapadı. Kazım Çeçen bu toprakların tarihine sahip çıkan biriydi. Şimdi hem tarihten hem de ondan geriye kalanlara sahip çıkma vakti. Bentler, kemerler, sarnıçlar derken yüzyıllar akıp geçti. Sultan Abdülaziz'in imtiyazıyla kurulan yabancı su şirketlerinin millileştirilmesinin ardından İstanbul'da su 90 yıldır İSKİ'ye emanet. Her dönem İstanbul halkını suyla buluşturmak için tarihi su yapıları öne çıkmış. Bentlerimiz var, kemerlerimiz var, çeşmelerimiz var. Dolayısıyla bu yapıları da kendi kaderine terk etmedik. İSKİ olarak çok önemli yatırımlar yapıyoruz. Yani İSKİ su kültürüne ve su medeniyetine sahip çıkıyor. Çok ciddi restorasyon çalışmaları yürütüyor. Ve bunların da yine tanıtılması, halkımızın ziyaretine açılması noktasında da projeler geliştiriyoruz. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak İstanbul'un kültürel miras imgelerinden önemli bir yere sahip olan tarihi Halkalı, Kırkçeşme, Taksim, Üsküdar, Hamidiye ve Terkos su yollarına ait yapıların, eserlerin restorasyonlarını gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda Eğri Kemer'le beraber Uzunkemer'deki ve Üsküdar'da Sineperver Valide Sultan Çeşmesi'ndeki restorasyon çalışmalarımıza devam etmektedir. İSKİ tarafından 4 yılda restorasyonu tamamlanan Bozdoğan Kemeri de İstanbul su kültürünün önemli mekanı olarak yeni haliyle İstanbullulara hizmet vermeye başladı. Üstad Yadigarı, tarihi su yapılarımızı da restore etmek, korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak için elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. Ya burada neticede burayı yüz binlerce insan gezer, yani müthiş bir deneyim. Tarih boyunca suya ulaşmaya çalıştı İstanbul.
Bu kadim şehrin kaderi de suyla yazıldı. Etrafını kuşatan deniz, şehrin medeniyetini de oluşturdu. Denizin kokusu, dalgaların sesi çok şaire de ilham oldu. Tıpkı Nazım Hikmet'e olduğu gibi. Serinliği geldi önce. Karıştırdı keskin iyot kokusunu, raflardaki elmaların kokusuna. Sonra baktım, aksi vurmuş gökyüzüne. Hava kat kat mavileşmiş. Sonra birden kendisiyle karşılaştık. Mendireğin içindeydi. Sıkışmıştı rıhtımlarla gemilerin arasına. Görünen o ki su geleceğin tek hakimi olacak. Geçmişten daha fazla söz ettirecek adından. Belki çok savaşlar yaşanacak, yine sudan sebep. Ama o hep bir yolunu bularak varlığını, bereketini hak edenlere hediye edecek. İnsan, kainat, tarih. Suyun varlığı etrafında yeşerip büyüyecek.